Herkese merhabalar. Bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına eşlik edecek tam kıvamında çok da lezzetli bir fındıklı kakaolu kek tarifi hazırladım. Kalıbından kolaylıkla çıkan, aynı zamanda piştikten sonra da asla çökmeyen tam kıvamında bir kek tarifi oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak kekimiz için gerekli olan malzemeleri hazırlayalım ve oda ısısına gelmesini sağlayalım. Daha sonra uygun bir kasenin içerisine 3 tane yumurtamızı ve 1 su bardağı da toz şekerimizi ekleyerek mikserle çırpalım. Kekinizin çok güzel kabarmasını istiyorsanız eğer bu aşamayı uzun süre tutmanız ve böyle beyaz krema kıvamına gelinceye kadar şekerli yumurtayı çırpmanız gerekiyor. Bu şekilde 2-3 dakika kadar mikserle çırptıktan sonra şimdi de içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı olacak şekilde sıvı yağ ve yine 1 su bardağı da oda ısısında beklemiş sütümü içerisine aktardım. Şöyle 5-10 saniye kadar tekrar çırptıktan sonra şimdi içerisine katı malzemeleri ekliyorum. Kekinizin yine güzelce kabarması için mutlaka ununuzu, kabartma tozunuzu ve vanilyanızı ve hatta kakaonuzu bu şekilde eleyerek eklemeniz gerekiyor. 2 su bardağı kadar un, 3 yemek kaşığı kakao ve birer paket kabartma tozuyla vanilyayı eleğimin içerisine alarak bu şekilde güzelce hepsini eliyorum. Eledikten sonra tekrar mikserimin düşük devrinde tüm malzemeyi homojen, pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Kekinizin pamuk gibi yumuşacık olması için lütfen ununuzu fazla eklemeyin. Ben bu tarifimde 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı olacak şekilde un kullandım. Bu şekilde akışkan bir kıvam elde etmiş olduğum kek harcımın içerisine son olarak çikolata ve biraz da fındık kırığı ekliyorum. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarda açarak ısıtmaya bırakıyorum. Kek kalıbından kolayca kekin ayrılması için mutlaka katı yağ ile güzelce her yerini yağlayalım. Ben yumuşak margarin kullandım. Bu şekilde her yerini yağladıktan sonra biraz da kenarlarına fındık kırığı serpiştirdim. Kek kalıbı çevresinde serpiştirmiş olduğum fındık kırıkları kenarlarında kalsın diye ben yumuşak yağımı biraz fazlaca kullandım. Eğer sizler fındık kırığı serpiştirmeyecekseniz çok az yağ ile de yine kalıbınızı yağlayabilirsiniz. Hatta yağladıktan sonra biraz un serpiştirerek ve fazla ununu sonrasında dökerek de yine kekinizin kalıptan kolayca çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Kalıbımızı yağladıktan sonra akışkan kıvamlı kek harcımızı içerisine dökelim ve sonrasında kek kalıbımızı şöyle 2-3 kez tezgaha vurduktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz alt üst fansız ayarda ve fırının alt tarafında kekimizi pişirmeye bırakalım. Kekinizin güzelce kabarması için bir diğer püf noktası da kapağını asla açmayın. Fırın kapağını açtığınızda içerisindeki hava sıcaklığı değişecek ve böylece kekinizde de çökme meydana gelebilecektir. Ben fırınımın ayarına göre toplamda 45 dakika boyunca kekimi pişirdim ve sonrasında şöyle uzun bir çöp şiş batırarak da pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Çöp şişinizi batırdığınızda bu şekilde temiz bir halde çıkıyorsa artık kekiniz pişmiştir. Şimdi pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcaklığı çıkması için kenarda 2-3 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, kekimiz kenarda 2-3 dakika boyunca dinlendi. Sonrasında servis tabağını ters çeviriyorum ve kekimin şöyle son halinde size yakından göstermek istiyorum. Sizler kalıptan çıkan kekimin son halini izlerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Büyük küçük herkesin severek yiyeceği tam ölçülü ve tam kıvamında bir fındıklı kakaolu kek tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir.
Bu pratik ve lezzetli kek tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.